Evet, merhaba. Bugün Manus Yazılım ofisindeyiz. Bir konuğum var. Furkan Işık. Benim için çok değerli bir konuk. Onu söyleyeyim baştan. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Eskişehir'den geldi bu arada. Furkan Işık çok değerli. Neden değerli söyleyeyim. Çünkü hepinizin bildiği gibi bizim bir dünyada ilk olan bir yazılımımız var. Herkesin kendi CNC post prosesörünü geliştirebildiği bir platform, bulut tabanlı. Manus Post Developer. Yine çoğunuzun bildiği gibi bunun içerisinde bir self-training, yani kendi kendinize eğitebildiğiniz bir platform. Aynı zamanda bu. Bu platform içerisinde yer alan tutorial videolarımız var. 80'den fazla videomuz var. Evet. Bunun dışında quizlerimiz var. Videoların altında direkt siteye yönlendiriyor. Direkt siteye yönlendiriyor, doğru. Ve açıkçası CNC post prosesör uzmanı olmak isteyen herkesin kendi kendini geliştirebildiği çok güçlü bir arayüz. Biz her zaman söylüyoruz, bunu hatta internetten direkt web sitemizden de başvurabiliyorsunuz. Orada Become a CNC Post Processor Expert, CNC Post Processor uzmanı olun diye bir sekme var ana menüde. Oradan bu eğitime de başvurabiliyorsunuz. Ve sonucunda da bu eğitimi tamamladığınız zaman ki Furkan şu an bu eğitimi ilk tamamlayan kişi, bir sertifika alıyorsunuz. Dünyada çok sayılı bir sertifika bu. Çünkü dünyada çok az sayıda CNC post prosesör uzmanı var. Ben her zaman söylüyorum, dünyada şu an Türkiye'de sanırım 10 kişi falan vardır CNC post prosesör uzmanı. Bunların 5'i zaten bizde, Manus'ta. Ve tüm dünyada da bu böyle açıkçası. Uzmanların sayısı çok az ve çok değerli bir şey. Neden? Çünkü dünyada, yani Türkiye'de mesela senede kaç tane CNC satılıyordur desek binlercedir. Kaç camp programcı var desek yine binlercedir. Ama bu CNC'ler için post prosesör kaç kişi hazırlayabiliyor desek, işte dediğim gibi iki elin parmaklarını geçmez. Dolayısıyla bu sertifika çok değerli. Yani sadece Türkiye'de değil. O yüzden ben genç mühendis arkadaşlara da söylüyorum. Sadece genç mühendisler demeyeyim. Bu alanda çalışan, CNC programcısı olan herkese, camp programcısı olan herkese söylüyorum. Her yerde geçerli bir altın yüzük aslında. Peki biz burada neyi farklı sunduk aslında? Hemen kısaca bahsedeyim, sonra sözü sana vereceğim. CNC post prosesör uzmanı olmanın iki zorluğu var. Birincisi, CNC kontrol ünitelerini çok iyi bilmeniz lazım. İşte Fanuc, Siemens, Heidenhain çok iyi bilmeniz lazım. İkinci zorluğu ama şu, bunları çok iyi bilseniz bile mevcut CAM programlarının içerisindeki CNC post prosesör editörlerini kullanmak çok zor. Evet. Zaten birazdan bu konuda senin fikirlerini de soracağım. Çünkü aynı zamanda bir yazılım uzmanı olmanız lazım. İçinde resmen kodlama yapmanız lazım. İşte Manus'un farklı yaptığı şey bu. Biz tek bir arayüzde, hiçbir kodlama bilgisine gerek kalmadan kendi post prosesörünüzü sıfırdan da hatta geliştirme şansı size sunuyoruz. Evet, öncelikle ben hemen Furkan kısaca bir kendini tanıtırsan sevinirim. Ben Furkan Işık, Trakya Üniversitesi Makine Mühendisi bölümünden mezun oldum. Mezun olduğum bu süreçten sonrasında kendimi geliştirmek adına daha önce de sizin sunmuş olduğunuz ileri CNC programlamanın temelleri eğitiminde de bahsettiğiniz bu videoları izleyerek, sınavları çözerek ve uygulama ödevleri yaparak kendimi geliştirmek istedim bu alanda. Kariyer hedefi olarak da, kariyer yolu olarak da bu alanda ilerlemek istiyorum. Ondan dolayı gerçekten faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Evet, tamam, çok güzel. Evet, burada önemli bir şey söyledin. Bizim ileri CNC programlamaya giriş eğitimimiz var. Evet. Onu da muhakkak herkese tavsiye ediyorum. Sen de ilk orada tanıştık o zaman, 2 sene önce, Evet. öyle söyledin. Evet, onu yılda 3-4 kez düzenliyoruz. Online bir eğitim. Temellerini anlatıyoruz. Yani 5 eksen CNC nedir, Milturn nedir, Frezeton'la. Yani bir atölyeye, bir fabrikaya girdiğiniz zaman, ben bunu öğrenmiştim, bu tezgah diyebileceğiniz bir eğitim. Aynı zamanda post prosesör nedir, simülasyon nedir, Evet. bunları da anlatıyoruz. O yüzden herkese tavsiye ediyorum, dediğin doğru. Üstüne sonuçta sen bu eğitimi yapmış oldun. Evet. Tamam. Peki şimdi sorayım, bu eğitim ne kadar sürdü? Bu eğitim, ben mezun olduktan sonra bir vakit boşluğum olduğu için ben 2,5 hafta ve 3 hafta arasında bir kısa sürede bitirdim. Ancak tabii bu çalışanlar
da katılabileceği için yani akşam vakit darlığından kaynaklı bir ayda, 1,5 ayda 1-1,5 ay. bitirilebileceğini düşünüyorum. Tamam. Ya yine çok kısa bir süre. Tabii 2,5 hafta zaten müthiş kısa bir süre ama sen tabii vaktin vardı. Günde kaç Evet. saat bakıyorum demiştin? Yani 5 saat, 6 saat 5-6 bakmışlığım saat. vardı. Evet yani ama diyorsun ki çalışan arkadaşlar da akşam vakitlerinde, hafta sonlarında günde 1-2 saat bakmayla Evet. 1-1,5 ay içerisinde tamamlayabilir. 80 küsur videomuz var. Hı hı. Hepsini izledin mi? Hepsini izledim. Tamam. Yani Zaten hepsinde bir quiz'i var neredeyse altında. İzlemeden Hepsinin var. cevaplayamıyorsun. evet. Bu arada quizlerden ben sana söyleyeyim, arkadaşlar söyledi mi bilmiyorum. 100 üzerinden 80 puan gibi çok güzel bir puan aldın. Yani bizim uzman arkadaşlarımız da bu eğitime girdiğinde zaten bu civarda yani biraz daha yüksek alabiliyorlar. Ama bu teorik anlamda eğitimi başarıyla tamamladığını gösteriyor. Peki sıkıcı mıydı? Nasıl? Keyifli miydi? Nasıldı? Gayet eğlenceliydi. Özellikle yani benim çalışma sistemime göre videoları izledikten sonra ben kendim hazırlamış olduğum herhangi bir şeyi sizin web sitenizdeki o deneme haklarını kullanarak aktarıyordum. Ve orada da hani videoda yapılanları kendim de yapmaya çalışıyordum. Daha sonrasında tabii uygulamalı ödevler de olduğu için hani bunları da tabii pekiştiriyoruz ama ben bu şekilde çalıştım. Daha çabuk kavradım. Testlerde de tabii tecrübesi olan insanların daha çabuk kavrayabileceği konular oluyor muhakkak. Ancak hani bu konularda da videoya dikkatli bir şekilde not alıp, özetleyip kendimizce daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Yani öyle çok zorluk çekmedim bu konuda. Çekmedin. Tamam. Peki keyif de aldın mı? Evet, Nasıl? çok Zaten keyifliydi. keyif almasan herhalde bu kadar kısa sürede içerisinde de yapamazdın diye düşünüyorum eğitimi. Post prosesör kısmında özellikle kendi yapmış olduğum uygulamalı ödevlerde gerçekten keyif aldım. Yani şöyle diyebilirim, ben Fusion 360 kullanıyorum. Oradaki bir kemi kendi çıktısını aldığımda hani çok farklı bir kod sistemi vardı. Hani çok anlaşılması da zordu. Ama Manus Post Developer'a aktardığımda gayet anlaşılabilir düzeyde, hani anlayabildiğim düzeyde bir kod sistemi görünce tabii insan mutlu oluyor. Bir de yani ben denemelerimde mesela takım değişikliği yaptığında merhaba dünya, hello world diye şeyler de yazdırmıştım. Evet, Yani güzel. böyle İlk yaptığın eğlenceli- değişiklik o muydu o zaman? Neydi? Evet, ilk yaptık değişiklik oydu. Posta. Takım değişikliğinde hello world yazsın demiştim. Evet, O güzel. şekilde. Onu görmek keyifli olmuştur herhalde çıktı da direkt. Evet, yani ilk yapınca onu yani başardığımı görünce gerçekten çok hoşuma gitmişti. Eğlenceli. Şimdi bizim Post Developer'ın tabii en güçlü olduğu alanlardan biri de şu. Sen zaten biliyorsun artık, iyice hakimsin. Yani bir değişiklik yaptığın zaman direkt bunun çıktısını NC programda görebiliyorsun. Yani aynı arayüz içerisinde görebiliyorsun. Bu da tabii daha keyifli oluyor. Yani daha interaktif, daha böyle hemen oraya gideyim bakayım çıktı ya gibi hızlı bir süreç oluyor. Fusion'da peki Fusion'ı kullandım dedin. Evet. Fusion'da hiç post yazmaya çalıştın mı kendi post editöründe? Onu sorayım. Çıktısını aldığımda yazmaya çalışamadım çünkü anlaşılması çok güçtü. Evet. Ondan dolayı hiç o alana bakmadım. Gerçekten hani anlamakta güçlük çektim. Yazılım dili bilmek Yazılım gerekiyor. değil mi? Çünkü text editör gibi bir şeyin içerisinde kod yazıyorsun. Evet, kod. Genel sıkıntı bu. Sadece senin sıkıntın değil. Yani post uzmanı olmanın önündeki en büyük bariyer, engel bizim gibi makine mühendislerinden bir de kodlama. Da kendimizi geliştirmemiz bekleniyor. Burada Fusion'u kötülemek için söylemiyoruz. Yani her CAM'de aynı problem var. Yani Fusion olsun, NX olsun, Mastercam olsun, PowerMill olsun hiç fark etmez. Hepsinde işte herkes boğuşuyor, öğrenemiyor. Evet. Genelde zaten sıkıntı bu oluyor. Post uzmanlığı konusunda kendini geliştirmemiş oluyor. Kendi postunda istediği düzenlemeleri yapamıyor. En büyük sıkıntı bu oluyor piyasada. Tüm dünyada bu bir problem. Şimdi arkadaşlar da bazı sorular hazırlamış. Buradan sana ben de güzel sorular seçtiklerimden sorayım. Peki bu eğitim almak isteyenlere ne tür tavsiyeler veririz? Ne yapsınlar yani öncesinde? Veya da eğitim sırasında ne yapsınlar? Yani eğitim öncesinde ben ileri CNC programlama temelleri eğitimine katıldığım için bir tık daha arayüze aşina bir şekilde başladım. Bundan dolayı hani o eğitimi de gerçekten tavsiye ederim. Evet. Onun haricinde tavsiyem gerçekten düzenli bir şekilde not tutulduğunda ve hani az önce de dediğim gibi videoları kendimiz de denediğimizde çok güzel bir şekilde kafamızda oturuyor ve hani arayüzü de çok güzel anlayabiliyoruz.
Uygulamalı ödevlerle birlikte tabii bu daha da ileriye gidiyor. Tamam. Uygulama ödev demişken o da çok önemli. Tabii sadece videolar ve quizler yok bu eğitimin kapsamında. Aynı zamanda yine bu platformun içinde assignment post processors, yani assignment questions gibi bir bölüm var. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Uygulama bölüm. Bu da çok önemli. Burada 30'a yakın soru var. Evet. Bilerek hatta bazı postlarda şunu yap diyoruz içinde, değil mi? Bazen de bazı postları bilerek bozuyoruz, sen düzelt diyoruz. Evet. Bugün nasıl faydalı oldu mu bu uygulamalı ödevler? Bunu özellikle istedik çünkü diğeri yani sadece tutorial video ve quiz biraz teoride kalır. Önemli olan uygulamada da sizin kendinize geliştirmeniz. Uygulamalı ödevler faydalıydı. Şöyle ilk etaplarda bir hani senaryo veriliyor bize. Bu senaryoda tabii hani buradaki videodan bu senaryoyu hani nasıl yapabileceğimiz anlatılıyor. Yazıyor da orada. Bazılarında da yazmıyor. Burada aslında şu çok güzel bir şey oluyor. Bizim notlar kısmında okuduğumuz şeyi hangi konu başlığında sorun olduğunu tespit edip o konu başlığına gidip o videoyu izledikten sonrasında hemen çözebiliyoruz. Yani uygulamalı ödevler aynı zamanda öğretirken hem de düşündürüp daha da iyi kavramamızı sağlıyor güzel. diyebilirim. Şimdi sen bir işe girdin diyelim. Tabii Hı hı. artık zaten sertifikanı da vereceğiz sana birazdan. Artık post profesör uzmanısın ve o işin de post profesör düzenlenmesi lazım. Nasıl? Ben yaparım diyor musun? Yani bu konuda güvenim var. Çok güzel. Yani zaten teorik eğitim tamam. Evet. Uygulamaya da girdin. Benim burada nacizane bir tane tavsiyem şu. Tam bir post profesör uzmanı olmanın yolu tabii ki uygulama. Bol bol uygulamadan geçiyor. Evet. Kontrol ünitelerini çok iyi öğrenmen lazım. Yani bu Fanuc, Siemens'in, Heidenhain'in manuellerinden hangi fonksiyon nasıl çalışır? Bunları çok iyi öğrenmen lazım, denemen lazım. Evet. Burada önemli bir şey daha söyleyeyim. Çok yakında zaten çekimden önce sana söylemiştim. Çok yakında zaten devreye alacağımız bir şey. Artık arkadaşlar yani post profesör platformu içerisinde o tezgahın simülasyonuna da çok rahat ulaşacaksınız. Yani tek tıkla direkt istediğiniz hangi tezgahın post profesörünü düzenliyorsanız simülasyonuna ulaşacaksınız. Bu sayede, bu neden söylüyorum? Bu sayede bir kodda değişiklik yaptığınız zaman post anında görüyorsunuz ya çıktığını. Hı hı. Simülasyonda da bunu deneyip etkisini görebileceksiniz. Yani gerçek tezgaha gitmenize gerek kalmadı. Bu da yani uygulama yapmanızı sizin rahatça simülasyon ortamında hızlıca sağlayacak ki kafanıza daha iyi canlanacak yaptığınız değişikliklerin etkisi. Nasıl etkiliyor? Evet, bu çok güzel bir şey o. Yani direkt yaptığımız şeyi simülasyonla görebilmek gerçekten avantajlı olacağını düşünüyorum. Evet. Evet, benim nacizane işte daha önce de söylediğim gibi zaten Fusion'u çok iyi öğrenmişsin. Bir camp programını daha çok iyi öğrenmende fayda var. Bunun dışında tabii simülasyon, özellikle bizim mesela ManuSim simülasyonu. Evet. Biz bu arada öğrencilere de veriyoruz bunu, akademik lisansı, eğitim lisansı olarak 1 yıllık. Hı hı. Bu konuda da, çünkü bu da artık çok yaygın kullanılmaya başlanan, hem Türkiye'de hem dünyada bir yazılım, simülasyon, optimizasyon ve CAM bu konularda geliştirmek ve tabii ki üstüne de uygulama. Peki Manus Post Developer'da böyle bir sürü özelliğini tabii test ettin. Hı hı. En çok sevdiğin, ya şu özellik çok pratikti, çok keyifliydi falan dedim. Ya da Post Developer kullanırken en çok keyif aldığın şey neydi mesela orada? Kod satırından sağ tıkladıktan sonra Ha, evet. direkt hani editlemek, hani kod satırını editlemek adına direkt edit sayfasına da gidebiliyoruz. Aynı zamanda aksiyon sayfasına da gidip Aksiyon oradaki ayarları yapmak gerçekten çok kolaylık oluyordu. Bunu yaparken de eğleniyordum. Hatta kendim yapmış olduğum bazı şeylerde de hani direkt bunlardan yararlanarak, bu özelliklerden yararlanarak devam ettim. Gerçekten çok eğlenceliydi. Evet. Söylediğin çok önemli çünkü bu zaten hiç benzeri olmayan bir yazılım bu dünyada. Öyle bir tek bir platform arayüzden post yönetmek, konfigüre etmek. O söylediğin de zaten benzeri yok. Çok güçlü bir, özellikle postu kendisi ayarlayan kişiler için çok güçlü bir özellik. Yani NC programı direkt içinde oluşturabiliyorsun. Evet. Ve o NC line'ların, NC satırların üstüne sağ klik yapıp direkt gidebiliyorsun. Evet. Hangi comment'ten oluşmuş, action'dan oluşmuş, event'ten oluşmuş direkt görebiliyorsun. Evet, gerçekten de bence de çok pratikleştiriyor işi. Dediğine katılıyorum. Benim de bir de en çok sevdiğim özelliklerden biri, özellikle yeni başlayanlar için, çok bilinmediği için söylüyorum. Bizde sağ klik çok güçlü bir menüdür. Mesela comment alanında da o turuncuyla işaretlenmiş Word'lerin üstüne tıkladığın zaman direkt onun edit sayfasına gidebiliyorsun, help'ine gidebiliyorsun. Bunlar da özellikle yeni başlayanların, çünkü ilk karşılaştığı şey bu ne? Bakıyor çünkü.
bunları anlamak için çok pratik olabiliyor. Bir de o kodun hangi operasyon ağacında hangi şeylerde, operasyonlarda aktif olduğunu görebildiğimiz Evet, bir orada hemen sekme de var. sağda. O da gerçekten uygulamalı ödevlerde çok faydası Çok oldu. faydalı. Dediğin çok doğru. Çünkü çok güçlü yani bir platform. Biz bunu tasarlarken bunu çok ön planda tuttuk. Yani bir şeyi böyle hiç bir şeye tıklamadan görebilmek. Çünkü dediğin gibi mesela format motion linear. Sen bunu direkt hemen yanında hangi operasyonlarda kullanıldığını görebiliyor olman çok önemli. Çünkü post tehlikeli bir iş. Yani dikkatli yapılması gereken bir iş. Ve minimum tıklamayla tek bir arayüzde her şeyi hızlıca görebilmen çok önemli. güzel. Evet, tekrar ben tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle sana bir ödülümüz var tabii ki, sertifikamız var. Hemen onu takdim edelim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu eğitimi sağladığınız için gerçekten bu alanda gelişmek isteyen herkesin de bu eğitime katılıp faydası göreceğine inanıyorum. Evet arkadaşlar, bu dünyada benzeri olmayan bir eğitim. Söyleyeyim. Yani CNC Post Processor uzmanı olmak konusunda dünyada böyle sunulmuş bir self-training, kendi kendine eğitim programı yok. Evet arkadaşlar, siz de bu eğitimi tamamlayıp imalat camiasına güçlü neferler olarak katılabilirsiniz. Biz her zaman yanınızda olacağız. Tekrar çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hediyeler için de, bu eğitimi bizlere sağladığınız için de çok teşekkürler. Tamam, güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere.